Dostlar merhaba. Bugün konuşacağımız konu dünyada pek benzeri olmayan, alışık olmadığımız dağın içine yapılmış bir hava üssünü konuşacağız. Ama öncesinde 1000 abone hedefimiz için lütfen destek göstermeyi unutmayın. Yugoslavya'nın Soğuk Savaş döneminde ve bir dağın içine inşa etmiş olduğu ve terk edilmiş Zelzeva hava üssünü konuşacağız bugün. 1918 yılında Yugoslavya Krallığı olarak kurulan ve 2003 yılında resmi olarak dağılmıştı Yugoslavya. Günümüzde 7 devlete ev sahipliği yapan Yugoslavya toprakları savaşın izlerini taşımaya halen devam ediyor. Günümüzde Hırvatistan ve Bosna Hersek sınırları arasında kalan bir yer ise savaşların en net izlerinden birini taşıyor. Zelzeva hava üssü ismini taşıyan bu yer bugün terk edilmiş ve atıl bir durumda. Peki Zelzeva hava üssü hangi amaçla kuruldu ve dağın altına inşa edilen bu üs günümüzdeki haline nasıl geldi? Uzunca yıllar süren Soğuk Savaş dönemi silah ve uzay yarışı gibi görülebilir bir rekabetin yanı sıra görünmez rekabete de ev sahipliği yapıyordu. Bu dönem boyunca taraflar düşmanlarından gizli kalacak şekilde üsler ve projeler inşa etti. ABD ve Rusya dışında gizli üs üreten bir tarafta her iki ülkenin ortasında yer alan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ydi. Coğrafi ve politik bir öneme sahip olan Yugoslavya'nın inşa ettiği Zelzeva hava üssü, Hırvatistan Sosyalist Cumhuriyeti'nin doğu sınırlarına yakın konumlandırılan üssün inşası 1948 yılında başladı ve 1968 yılında tamamlandı. Üssün dağın içine yapılmış olmasının arkasında gizli kalmaktan başka bir sebep de bulunuyordu. Hava üssü yalnızca birkaç uçaklık depolamalarına sahip bir üs değildi. Üssün toprağın altında kalan bir bölüm toplamda 3,5 kilometrelik tünellere ev sahipliği yapıyordu. 60 uçağın ve yaklaşık 1000 personelin barınağı olarak görev alıyordu. Üs olabildiğince kendi kendine yetecek bir şekilde inşa edilmişti. Üs bünyesinde jeneratörler ve yeraltı su kaynakları da bulunuyordu. Üssün içinde 30 gün boyunca dışarıdan destek almadan yetebilecek kadar yeterli yiyecek, yakıt ve mermi stoğu bulunuyordu. Tüm bunların yanı sıra iletişim ve operasyon merkezleri, füze ve mühimmat depoları, silah test tesisleri ve gelişmiş bir havalandırma sistemine ev sahipliği yapıyordu. 4 farklı girişe sahip olan bölüm ve her bir girişte 100 tonluk basınçlı kapılar ile korunuyordu. Bu kapılar uçakların kalkış ve iniş yapabilecekleri toplam 5 pistte açılıyordu. Üssün dağ altında olmayan kısımları ise 34 bina, araç garajları, atölyeler, radyo istasyonu ve barakalardan oluşuyordu. 1968 yılından itibaren aktif olarak kullanılmaya başlanan üs Yugoslavya'nın erken uyarı ve radar ağında büyük bir öneme sahipti. Üs, ülkenin entegre hava savunma programının merkezi konumunda yer alıyordu. Üste kısa menzilli izleme, hedefleme radarları da bulunuyordu. Ve gelelim üssün sonuna, ne olduğuna, şu an kullanılıyor mu, neden bu halde? Gelelim işin olayına. Hırvatistan, Yugoslavya'dan ayrılan Slovenya'nın izinden gitmek istedi fakat Hırvatistan'ın bu isteği barışla sonuçlanmadı. Etnik Sırp yerleşim birimleri Hırvatistan'ın dört bir yandan dağınık bir şekilde yaşadığını iddia etti ve iki tarafta çizilen sınırlara karşı geldi. Bunun sonucunda ise savaş patlak verdi. Yugoslavya 1992 yılında Hırvatistan'a karşı kaybederken en sonunda düşman orduya tamamen işlevsel olan bir üssü bırakmayı mantıklı bulmadı tabii ki. Yugoslavya 20 yıl süren bu dev üssün pistlerini patlayıcılarla yok etti fakat üssün alacağı tek yara bu değildi. Üs Hırvatistan'ın kontrolüne geçmiş olsa da bir zaman sonra Hırvatistan'da kontrolü kaybetti. Hırvatistan'ın zayıflık yaşadığı bu zamanlarda Sırp Cumhuriyet Ordusu 16 Mayıs 1992'de üssün yok edilmesini devam ettirdi. Tam 56 ton patlayıcı 6 milyar dolarlık dev üssü kullanılmaz hale getirmek için kullanıldı. Etraftaki siviller patlamadan dolayı yerin sallandığını ve üstünden geçen 6 aya rağmen hala tünellerden dumanların geldiğini gördüklerini söylüyorlardı. Ve arkadaşlar dev hava üssünün, dağın içine yapılmış bu hava üssünün akıbeti bu şekilde sonuçlanmıştı. Dostlar videomuzu beğendiyseniz like ve yorumu lütfen unutmayın ve 1000 abone hedefimiz için lütfen abone olun.